Hızlı trenler, çığır açan icatlar, güçlü endüstri. Burası Japonya. İkinci Dünya Savaşı'nda atılan 2 atom bombası ile şehirleri yerle bir olan, müttefik kuvvetlerin arkası kesilmeyen hava saldırıları ile altyapı ve üs yapısı yok olan Pasifik'teki bu adalar ülkesi, savaşın sona ermesinden sadece 23 yıl sonra nasıl dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldi? Bu bölümümüzde Japonya devletinin ekonomik mucizesinin arkasında saklı kalan sırları araştıracağız. İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Japonya tamamen harap olmuştu. Yaklaşık 3 milyon insan hayatını kaybetmiş, çalışabilir genç erkek nüfusu ciddi şekilde azalmıştı. 1944-1945 yıllarında müttefik kuvvetleri tarafından yapılan yoğun hava saldırıları sonucu Tokyo, Osaka, Yokohama gibi şehirler yerle bir olmuş, fabrika ve konutlar yıkılmış, ulaşım altyapısı yok edilmişti. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları bu iki şehri yok etmiş, yüz binlerce sivilin ölümüne sebep olmuştu. Ülke, ulusal servetinin %40'ını yitirmiş, sanayi üretimi savaş öncesine göre %90 azalmıştı. Orduda görevli 4 milyon asker terhis edilmiş, ekonomisi ve sanayisi işlemez hale gelmiş, terhis edilen 4 milyon asker büyük bir işsizlik dalgası yaratmıştı. Bu zamanlarda enflasyon %295'e çıkmış, gıda, konut ve enerji krizi başlamıştı. Bir süre sonra Japonya'ya girilen bu girdaptan çıkaran ise onu yok oluşun eşiğine getiren ülke olacaktı. Savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki müttefik kuvvetleri Japonya'nın yeniden inşası için General Douglas MacArthur'u görevlendirmişti. General Arthur ilk kişi olarak reformlarına temel oluşturacak ve bugün hala yürürlükte olan Japon Anayasası'nı hazırlamıştı. Hazırlanan anayasanın 9. maddesiyle Japonya, savaşı uluslararası bir sorun çözme aracı olarak reddetmiş ve ordusunu tamamen lağvetmiş bir konuma gelmişti. Böylelikle Japonya, saldırı savaşı yapmayı ve bu amaçla askeri kuvvet bulundurmayı anayasa ile yasaklamıştı. Japon ordusu bu maddeye göre yeniden yapılandırılmış ve tamamen savunma amaçlı kurulmuş bir orduya dönüşmüştü. General MacArthur öncülüğünde yapılan toprak reformu ile Japonya'nın savaşa girmesinde etkili olan büyük toprak sahiplerinin elindeki topraklar alınarak köylüler eşit şekilde paylaştırılmıştı. Bu da kırsal kesimdeki ekonomik dengesizliği azaltarak tarımsal üretkenliği artırmıştı. Yapılan bu reform ileriki tarihlerde demokrasinin kökleşmesine sebep olacak ve büyük toprak sahiplerinin siyasi gücünü de kıracaktı. Eğitim alanında yapılan reformlarla eğitim sistemi otoriter militarist bir temelden demokratik ve hümanist bir sisteme dönüştürülmüştü. Bu dönüşümün etkileri kısa sürede hissedilmiş ve reformlardan sonraki süreçte Uluslararası Eğitim Başarısını Değerlendirme Derneği tarafından yapılan araştırma sonucunda Japon öğrenciler matematik ve fen bilimleri alanında en üst sıralarda yer almıştı. Savaştan önce ekonomiye hükmeden ve savaşı finanse eden aralarında Mitsui, Sumitomo, Yasuda ailelerin bulunduğu Zaibatsu'lar yani büyük aile şirketleri reform sürecinde dağıtılmıştı. Böylelikle ekonomik gücün tek elde yoğunlaşması kaldırılmıştı. İmparatorun siyasi yetkileri ve gücü elinden alınmış, böylelikle sembolik bir konuma getirilmişti. 1945-47 yılları arasında yapılan bu reformlarla Japon toplumunda sosyal, siyasal ve kültürel değişikliklerle demokrasi kültürünün tabandan yayılması amaçlanmıştı. Tüm bu reform girişimleri ileride yaşanacak mucizenin temelini oluşturacaktı. Başlatılan reformlara rağmen 1947 yılında ekonomik kriz derinleşecekti. Meydana gelen kriz ile birlikte Japonya'nın komünist bloğa yakınlaşmasından ve komünizmin Asya'da yayılmasından endişe duyan Amerika Birleşik Devletleri 1947 yılında Detroit Bankası Başkanı ve Müttefik Kuvvetler Ekonomi Danışmanı Joseph Dodge'u Japon ekonomisini toparlaması için görevlendirilmişti. Dodge hattı planı ile işe koyulan Joseph Dodge, ulusal bütçeyi dengelemek ve Japonya'nın ihracatçı rekabet gücünü artırabilmek için bir ABD dolarını 360 yene sabitlemişti. Bu durum kısa bir süre Japon ekonomisini durgunluğa sürüklese de toparlanma 1950 yılındaki Kore Savaşı ile başlayacaktı. Hazırladığım videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Savaşla yıkılan Japon ekonomisi bir başka savaş ile toparlanacaktı. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri işgali altındaki Japonya, savaş için askeri bir üs ve lojistik bir merkez olarak kullanılacaktı.
Japonya'nın sanayi tesisleri savaş sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşmiş Milletler güçlerine araç, ekipman ve mühimmatın üretiminde önemli bir rol oynamıştı. Bu dönemde savaş malzemelerine olan yüksek talep Japon ekonomisine canlılık katarak toparlanmasını hızlandırmıştı. Amerika Birleşik Devletleri 1950'den 1953 yılına kadar Japonya'ya 2 milyar dolarlık teşvik sağlamıştı. Canlanan ekonomi ile birlikte savaşın başladığı 1953 yılından 1973 yılına kadar Japonya yılda ortalama %10 büyüyecekti. 1950 yılında kişi başına düşen milli geliri 150-200 dolar civarındayken 1960 yılında 500 dolara, 1970 yılında 2100 dolara, 1980 yılında ise 9600 dolara kadar çıkacaktı. 1960 yılında Başbakan Hayato Ikeda, Japon ekonomisinin büyüklüğünü 10 yılda 2 katına çıkarmayı amaçlayan geliri 2'ye katlama planını uygulamaya koymuştu. Plan fazla iddialı olmakla eleştirilse de amaçlanan hedefi aşarak 7 yılda 2 katına çıkarak beklentileri aşmıştı. Talepteki artış üretimde de artışı getirmiş, bu da gelir ve tüketimi artırmıştı. Yaşam standartları yükseldikçe tasarruflar artmış, tasarruf arttıkça yatırımlar büyümüş, bu da üretimi artırmış ve döngü bu şekilde devam etmişti. Tüketici ürünleri hanelere yayıldıkça hane tüketimi de ekonomiyi yönlendirmeye başlamıştı. Dolar kurunun yen karşısında sabit kalması, yeni olması gereken değerinden düşük bırakmış, bu da Japon ürünlerine Avrupa ve Amerika pazarlarında ciddi fiyat avantajı sağlamıştı. Toyota, Honda, Sony, Mitsubishi gibi şirketler ihracatlarını büyütmüş, Toyota 1957 yılına girdiği ABD pazarında 1972 yılına gelindiğinde 1 milyonuncu aracını satmıştı. Japonya'da teknoloji yatırımları durmadan devam ediyor. Yapılan bu yatırımlar halkın refahına da katkıda bulunuyordu. 1964 yılında Tokyo ile Osaka'yı birleştiren Tokaido Shinkansen isimli yüksek hızlı tren açılmıştı. Bu tren iki şehir arasındaki 515 kilometrelik mesafeyi 4 saate kat ediyordu. Artan gelirle birlikte yaşam kalitesi de artmıştı. 1950 yılında ortalama yaşam süresi 60 iken 1970 yılında 72'ye çıkmıştı. Yine 1960 yılında %10 olan yüksek öğrenim oranı 1975 yılına gelindiğinde %40'a yükselmişti. Peki Japon ekonomik mucizesi sona mı erdi yoksa hala devam mı ediyor? Bu da başka bir bölümümüzün konusu olabilir.